Ders 1. Beklenmeyen yağmur. Beklenmedik bir anda ıslanmaktan gerçekten nefret ediyorum. Oldukça rahatsız edici olabiliyor. Kesinlikle anlıyorum. Şemsiyesiz yağmura yakalanmaktan daha kötü bir şey yoktur. Kesinlikle. Her zaman en uygunsuz zamanlarda oluyormuş gibi görünüyor. Değil mi? Tam hava güzel diye düşündüğünüz anda sizi şaşırtıyor. Bir keresinde işten arabama doğru yürürken sırılsıklam olduğumu hatırlıyorum. Aman tanrım. Bu en kötü his, özellikle de yapmanız gereken şeyler olduğunda. Evet, artık her ihtimale karşı çantamda küçük bir şemsiye bulundurmaya çalışıyorum. Akıllıca bir hareket. Beklenmedik sağanak yağışlara hazırlıklı olmak daha iyidir. Kesinlikle. Keşke hava bize ufak bir uyarı verse. Ders 2. Birbirimizi desteklemek. Başkalarının hayatlarında başarı ve doyuma ulaşmayı hedeflediklerini görmek hoşuma gidiyor. Aynı şekilde insanların hayallerinin peşinden koşmalarına tanık olmak ilham verici. Evet, yolculuklarımızda birbirimize destek olmaya devam etmeliyiz. Kesinlikle. Teşvik birinin yolunda büyük bir fark yaratabilir. Katılıyorum. Biraz destek, birini ilerlemeye devam etmesi için motive edebilir. Büyüme için olumlu bir ortam yaratmak önemlidir. Kesinlikle. Her zaman birbirimiz ve çevremizdekiler için orada olalım. Kesinlikle. Birlikte güçlü bir topluluk inşa edebiliriz. Birbirimizin başarısına nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Ders 3. Pop müzik favorileri. Pop müzik dinlemekten gerçekten hoşlanıyorum. Harika. Sevdiğiniz belirli sanatçılar var mı? Taylor Swift'in büyük bir hayranıyım. Şarkı sözleri bana çok tanıdık geliyor. Ben de onun müziğini seviyorum. Şarkılarıyla çok güzel hikayeler anlatıyor. Kesinlikle. Dua Lipa'yı da çok seviyorum. Beatleri her zaman çok akılda kalıcı oluyor. Evet, Don't Start Now dans etmek için çok eğlenceli bir şarkı. Gerçekten öyle. Kendimi bunu tekrar tekrar dinlerken buluyorum. Ben de aynısını istiyorum. Pop müzik insanın ruh halini iyileştirmenin bir yolunu buluyor. Kesinlikle. Yolculuklar veya sadece evde dinlenmek için mükemmel. Ders 4. Birleşik Avrupa. Elbette Avrupa'nın daha birleşik ve ortak amaçlara daha fazla sahip olmasını istiyoruz. Kesinlikle. Birleşik bir Avrupa daha güçlü bir işbirliğine yol açabilir. Ama bu her ülkenin kendine özgü özelliklerine saygılı bir şekilde olmalı. Katılıyorum. Birlik ve çeşitlilik arasında bir denge bulmak önemlidir. Evet, her kültür sofraya kendine özgü bir şeyler getirir. Kesinlikle. Birlikte çalışırken bu farklılıkları kutlamalıyız. Anlayışın geliştirilmesinin ilişkileri güçlendirebileceğine inanıyorum. Kesinlikle. İlerleme için açık diyalog şart. Liderlerin duvarlar inşa etmek yerine köprüler inşa etmeye odaklanmalarını umuyorum. Ders 5. Pazarlama stratejileri. Daha fazla müşteriye ulaşabilmek için pazarlama stratejilerimizi yenilememiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Sizce hangi yaklaşımlar en etkili olur?
Dijital pazarlama ve sosyal medya kampanyalarına odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu akıllıca bir hareket. İlgi çekici içerikler daha geniş bir kitleye ulaşabilir. E-posta pazarlamasını da düşünmeli miyiz? Evet, mevcut müşterilerinizle ilişkilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Peki bu stratejilerin başarısını ölçmek ne olacak? Analitik araçlar etkileşimi ve dönüşüm oranlarını izlememize yardımcı olabilir. İlerlememizi takip etmemize yardımcı olacak bazı araçlar araştıracağım. Ders altı, taze ürünler. Kesinlikle. Meyve ve sebzeler için özel bir bölümleri var. Harika. Taze ürünler yemek pişirmede her zaman büyük fark yaratır. Katılıyorum. Yerel kaynaklı çeşitli seçenekler görmek güzel. Evet, yerel çiftçileri desteklemeyi ve taze malzemeler almayı seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca çoğu zaman süpermarketlerde bulduklarınızdan daha lezzetli oluyor. Kesinlikle. Satın almayı sevdiğiniz favori meyveleriniz veya sebzeleriniz var mı? Ben her zaman mevsim meyvelerini alırım. Onlar genelde en tatlı olanlardır. Harika bir strateji. Yazın taze meyve toplamayı seviyorum. Ben de. Atıştırmalık olarak veya tatlılara eklemek için mükemmel. Ders 7, küresel protestolar. Dünyanın her yerinde gerçekleşen protestoları ve mitingleri görüyor musunuz? Evet, bunu görmek harika. İnsanlar inandıkları şey için bir duruş sergiliyorlar. Kesinlikle. Bu kadar çok sesin bir araya gelmesine tanık olmak ilham verici. Gerçekten öyle. İnsanların değişim yaratma konusunda ne kadar tutkulu olduklarını gösteriyor. Bu hareketlere katılmanın gerektirdiği cesarete hayranım. Ben de. Konuşmak kolay değil ama gerekli. Bu eylemlerin herkes için olumlu sonuçlar doğurmasını umuyorum. Evet, kolektif çabaların gerçek etki yaratabileceğine inanıyorum. Bu hareketlerden haberdar olmak için haberleri takip etmeye devam edelim. Ders 8, yol öfkesi. Kalabalık caddeler ve sıkışık trafik yol öfkesine yol açabilir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Sinirli sürücüler gergin bir atmosfer yaratabilir. Evet, yoğun saatlerde sabrın ne kadar çabuk tükendiğini görmek şaşırtıcı. Biliyorum. Sakin kalmak önemli ama her zaman kolay değil. Kesinlikle. Bazen stresimi yönetmeye yardımcı olması için derin nefesler alıyorum. Bu iyi bir ipucu. Rahat kalmak tırmanmayı önleyebilir. Ayrıca yoğun trafiğe yakalanmamak için daha erken yola çıkmaya çalışıyorum. Akıllıca bir hareket. Önceden planlama yapmak hayal kırıklığını hafifletmeye gerçekten yardımcı olabilir. Sürüş sırasında sakin kalmak için daha fazla ipucu paylaşalım. Ders 9, havaalanı güvenliği. Havaalanında güvenlik genellikle ne kadar sürer? Havaalanına göre değişiyor ama genelde çok uzun sürmüyor. Bunu bilmek güzel. Her ihtimale karşı her zaman erken gelmeye çalışırım. Akıllıca düşünün. Özellikle seyahatlerin yoğun olduğu zamanlarda çok yoğun olabiliyor. Evet,
Kuyrukların gerçekten uzadığını gördüm. Bu yüzden hazırlıklı olmak daha iyi. Kesinlikle. Ayrıca uçuşunuzdan önce rahatlamanız için de zaman tanır. Beklerken bir şeyler atıştırmayı veya mağazalarda dolaşmayı seviyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Havaalanlarında ilginç mağazalar olabilir. Kesinlikle. Her zaman benzersiz hediyelik eşyalar veya ikramlar ararım. Ders 10 İnsan Kaynakları Yönetimi. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarımızı geliştirmeyi düşünüyorum. Bu, çalışan memnuniyetini ve elde tutmayı teşvik etmek için önemli bir alandır. İK yönetiminde en önemli önceliğimiz ne olmalı? Etkili işe alım ve oryantasyon süreçlerinin uygulanması hayati önem taşır. Katılıyorum. Yeni işe alınanların hoş karşılandığını nasıl garantileyebiliriz? Yapılandırılmış bir oryantasyon programı onların sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına Kulağa yardımcı faydalı olabilir. geliyor. Peki ya devam eden eğitim ve gelişim? Çalışanların gelişimi için sürekli öğrenme fırsatları olması olmazdır. Bir sonraki toplantımızda bir eğitim programı önereceğim. Ders 11 Konaklama seçenekleri. İyi fikir. Otel mi ayırtsak yoksa tatil kiralamalarına mı baksak? Sanırım bu ne tür bir deneyim istediğimize bağlı. Doğru. Oteller rahatlık sunar. Ancak tatil kiralamaları daha konforlu olabilir. Kesinlikle. Bir kiralama bize daha fazla alan ve ev benzeri bir atmosfer sağlayabilir. Ayrıca mutfağımız varsa birlikte yemek pişirebiliriz. Harika bir nokta. Dışarıda yemek yemenin de para tasarrufu sağlaması mümkün. Seçeneklerimizi karşılaştıralım ve bütçemize uygun olanı görelim. Kulağa hoş geliyor. Ayrıca her seçeneğin sunduğu olanakları da kontrol etmeliyiz. Evet, havuz veya güzel bir manzara gibi şeylerin olması bir bonus olurdu. Ders 12 Rahat seçimler. Rahat ama çok pahalı olmayan bir şey arıyorum. Önerileriniz var mı? Mantıklı görünüyor. Yerel mağazalara baktınız mı? Evet, ama kaliteli ürün almak için hangi markalara güvenebileceğimden emin değilim. Genellikle H&M ve Uniqlo gibi markaların harika seçenekler sunduğunu görüyorum. Bu iyi bir ipucu. Tarzlarını beğeniyorum ama uygun fiyatlılar mı? Evet, fiyatları özellikle indirim zamanlarında oldukça makul. Mükemmel. Kesinlikle yeni kıyafetler için onları kontrol edeceğim. Pişman olmayacaksınız. Rahatlık ve şıklık bir arada olabilir. Tavsiye için teşekkürler. Harika parçalar bulmayı heyecanla bekliyorum. Ders 13 Egzersiz rutinleri. Son zamanlarda hem kardiyo hem de güç antrenmanlarına odaklanıyorum. Harika bir kombinasyon. Haftada ne sıklıkla egzersiz yapıyorsunuz? Haftada en az 4 kez spor salonuna gitmeye çalışıyorum. Etkileyici. Kardiyo ve kuvvet antrenmanları arasında dönüşümlü olarak ne yapıyorsunuz? Evet, genelde 2 gün kardiyo, 2 günde kuvvet antrenmanı yapıyorum. Bu kulağa dengeli geliyor. Genel zindelik için her ikisini de birleştirmek önemlidir. Kesinlikle. Kendimi daha güçlü hissediyorum ve gün boyunca daha fazla enerjim oluyor.
Amaç bu. Tutarlı egzersizlerin nasıl işe yaradığını görmek harika. Sürecin ve sonuçların gerçekten tadını çıkarıyorum. Ders 14. Hava yollarını seçmek. Seyahatlerinizde genellikle hangi havayolunu tercih ediyorsunuz? Para biriktirmek için genellikle düşük bütçeli hava yollarını tercih ediyorum. Bu akıllıca bir seçim. Erken rezervasyon yaptırırsanız harika fırsatlar sunabilirler. Kesinlikle. Uçuşlara daha az, deneyimlere daha fazla para harcamayı tercih ediyorum. Katılıyorum. Ayrıca birçok düşük bütçeli havayolu son zamanlarda hizmetlerini geliştirdi. Evet, hatta bazıları artık atıştırmalık ve eğlence seçenekleri bile sunuyor. Rekabetçi hale geldiklerini görmek güzel. Kesinlikle. Sadece bagaj politikalarını kontrol ettiğinizden emin olun. İyi nokta. Bunu daha önce zor yoldan öğrendim. Ders 15. Proje yönetimi. Proje yönetimi becerilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünüyordum. Harika bir fikir. Hangi yönlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Öncelikle proje hedeflerini ve amaçlarını net bir şekilde tanımlayarak başlamalıyız. Kesinlikle. Belirli hedeflere sahip olmak herkesin aynı çizgide kalmasına yardımcı olur. Proje yönetimi yazılımı kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? İletişimi ve görev atamalarını etkin bir şekilde kolaylaştırabilir. Katılıyorum. Sizce bizim için hangi yazılım en iyisi olur? Trello veya Asana gibi araçlar kullanıcı dostu ve popüler seçeneklerdir. Bunlar kulağa umut verici geliyor. Takımın yolda kalmasını nasıl sağlarız? Ders 16. Aile benzerliği. İnsanlar kız kardeşimle birbirimize benzediğimizi söylüyorlar. Gerçekten mi? Bunu görebiliyorum. Hangi özellikleri paylaşıyorsunuz? İkimizin de sarı saçları ve mavi gözleri var. Bu oldukça dikkat çekici. Çok güzel. Kardeşlerin genellikle göze çarpan benzer özellikleri vardır. Kesinlikle. Bazen insanlar bizi birbirimizle karıştırabiliyor. Çok eğlenceli olmalı. İkiziniz olsa bile ikiziniz varmış gibi. Evet, insanlar kafası karıştığında bununla ilgili şaka yapmaktan zevk alırız. Bahse girerim. O bağ ve benzerliğin olması güzel. Kesinlikle. Aile benzerlikleri oldukça güçlü olabilir. Ders 17. Doğru yargılamalar. Rabbin hükümleri gerçek ve tümüyle adildir diyen bir alıntı okudum. Bu güçlü bir ifade. Gerçekten adalet ve hakkaniyeti vurguluyor. Evet, doğruyu ve yanlışı nasıl algıladığımızı düşünmemizi sağlıyor. Kesinlikle. Bu bakış açısını günlük hayatımızda dikkate almak önemlidir. Dürüstlük ve doğruluk için çabalamamızı teşvik ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu prensiplere göre yaşamak eylemlerimize rehberlik edebilir. Bu, kendi yargılarımızı da değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatır. Elbette, etkileşimlerimizde adil ve hakkaniyetli olmayı hedeflemeliyiz. Etik hakkında daha derin düşünmeye ilham vermesini seviyorum. Ders 18. Seyahat planları. Seyahatimiz için uçak bileti ve sahil otellerini düşünüyordum.
Kulağa iyi bir plan gibi geliyor. Bir plaj tatili her zaman ferahlatıcıdır. Evet. Öncelikle uçuşlarda en iyi fırsatları bulduğumuzdan emin olalım. Kesinlikle. İyi fiyatlar elde etmenin anahtarı zamanlamadır. Seçenekleri karşılaştırmak için bazı seyahat sitelerine bakabilirim. Mükemmel. Ayrıca plaja erişimi olan otelleri aramalıyız. İyi fikir. Sahil kenarında bir otel konaklamamızı daha da iyi hale getirirdi. Evet, güzel manzaraların ve plaja kolay erişimin tadını çıkarabilirdik. Bu gezi için heyecanlıyım. Çok rahatlatıcı olacak. Ders 19 beslenme planları. Harika. Peki ya toplantımız için yiyecek? Dışarıdan yemek yapmayı mı yoksa sipariş vermeyi mi düşünüyorsunuz? Kolay yemekler yapmayı düşünüyordum ama sipariş vermek de eğlenceli olabilir. Her iki seçenek de harika görünüyor. Ne kadar zamanımız olduğuna bağlı. Doğru. Yemek yaparsak bunu birlikte eğlenceli bir aktiviteye dönüştürebiliriz. Güzel bir nokta. Yemek pişirmek harika bir bağ kurma deneyimi olabilir. Sipariş verirsek yöresel lezzetleri deneyebilir ve basit tutabiliriz. Evet, o gün ne kadar yoğun olduğumuza göre karar verelim. Ne seçeceğimizi görmek için heyecanlıyım. Ders 20. Tedarik zinciri yönetimi. Tedarik zinciri yönetiminin etkili olmasının önemi hakkında okuyorum. Verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Odaklanmamız gereken temel bileşenlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz. Stok yönetimimizi ve lojistik süreçlerimizi optimize etmemiz gerekiyor. Stok tükenmesini önlemek için talebi nasıl daha iyi tahmin edebiliriz? Veri analitiğinden yararlanmak tahmin doğruluğumuzu önemli ölçüde artırabilir. Kulağa faydalı geliyor. Tedarikçi ilişkilerinde göz önünde bulundurmalı mıyız? Kesinlikle. Güçlü ilişkiler daha iyi fiyatlandırmaya ve güvenilirliğe yol açabilir. Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik ne durumda? Ders 21. Başlangıç bitkileri. Yeni başlayanlara yılan bitkisi ve potos bitkisini önerdiğinizi duydum. Evet, harika seçenekler. Bakımı kolaydır ve iç mekanlarda gelişirler. Kesinlikle. Başlangıç seviyesindeki bitkilerin özgüveni artırabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bağışlayıcıdırlar ve çok fazla ilgi gerektirmezler. Yılan bitkilerinin düşük ışık koşullarında nasıl hayatta kalabildiğini seviyorum. Ve potos bitkisi o kadar çok yönlüdür ki onları asabilir veya sarkıtabilirsiniz. Bu benim dairem için mükemmel görünüyor. Biraz yeşilliğe ihtiyacım var. Etrafta olmaları hoşumuza gidecek. Ayrıca havayı temizlemeye de yardımcı olurlar. Bu ekstra bir bonus. Bu hafta sonu birkaç tane alacağım. Ders 22. Güzelliği yakalamak. Son zamanlarda fotoğrafçılığa merak sardı. Güzel anları yakalamak çok tatmin edici. Kulağa harika geliyor. En çok neyi fotoğraflamayı seviyorsunuz? Özellikle gün doğumu veya gün batımında doğa fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. O zamanlar inanılmaz bir ışıklandırma var. Son görüntüleri görmek ödüllendirici olmalı. Kesinlikle.
Her çekim farklı bir hikaye anlatıyor ve bunları paylaşmayı seviyorum. Şu ana kadar çektiğiniz fotoğraflar arasında en beğendiğiniz hangisi? Evet, gerçekten gurur duyduğum canlı renklere sahip bir manzara resmim var. Bunu görmeyi çok isterdim. Fotoğrafçılık çok yaratıcı bir çıkış yolu olabilir. Kesinlikle. Işıkla resim yapmak gibi. Ders 23. Yardım talebi. Affedersiniz. Odamızdaki televizyon çalışmıyor. Lütfen düzeltebilir misiniz? Bu sinir bozucu geliyor. Bağlantıları kontrol etmeyi denediniz mi? Evet, her şeyi kontrol ettim ama yine de açılmıyor. Umarım sizin için bunu en kısa sürede çözebilirler. Ben de. Bu gece film izlemeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Belki tamir ederken bir değişim veya yükseltme teklif edebilirler. Bu güzel olurdu. Seçeneklerin olması her zaman iyidir. Kesinlikle. Bununla ilgili güncellemeleri personele soralım. İyi fikir. Bununla ilgilenildiğini bilmek beni daha iyi hissettirecek. Ders 24. Brunch planları. Evet, cumartesi günü birkaç arkadaşımla brunchta buluşmayı planlıyorum. Hafta sonunu geçirmek için harika bir yol gibi görünüyor. Aklınızda bir yer var mı? Şehir merkezindeki yeni kafeyi düşünüyoruz. Brunch menüleri hakkında iyi şeyler duydum. Evet, lezzetli seçenekleri var ve ortamı da çok hoş. Rahat bir kafeyi severim. Arkadaşlarınızla buluşmak için heyecanlı mısınız? Kesinlikle. Hepimiz bir araya gelmeyeli uzun zaman oldu. Rahatlamak ve güzel yemeklerin tadını çıkarmak güzel olacak. Kesinlikle. Herkesin ne sipariş edeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 25. Eğitim disiplini. Aylarca antrenman yaptım. Sıkı bir diyet uyguladım ve yarışma için disiplinli kaldım. Bu etkileyici. Bir eğitim planına sadık kalmak çok fazla özveri gerektirir. Evet, zaman zaman zorlayıcıydı ama sonuçları buna değdi. Tahmin edebiliyorum. Süreç boyunca motivasyonunuzu nasıl korudunuz? Kendime küçük hedefler koydum ve her başarımı kutladım. Harika bir strateji. Hedeflerinizi göz önünde bulundurmak gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Zor işin daha ödüllendirici olduğunu hissettirdi. Bağlılığınıza hayranım. Tekrar yarışmayı planlıyor musunuz? Evet, kendimi daha da zorlamak ve daha da gelişmek istiyorum. Ders 26. Sakinleştirici bir alan yaratmak. Merhaba. Evinizde sakinleştirici bir alan yaratmayı hiç düşündünüz mü? Evet, yaptım. Rahatlamak ve gevşemek için harika bir fikir gibi geliyor. Kesinlikle. Bence huzurlu bir alan stresi azaltmaya gerçekten yardımcı olabilir. Katılıyorum. Belki biraz yumuşak ışıklandırma ve rahat yastıklar ekleyebiliriz. Mükemmel olurdu. Bitkiler de huzur duygusu getirebilir. Kesinlikle. Hayat katıyorlar ve hava kalitesini de iyileştiriyor. Meditasyona veya okumaya ayrılmış küçük bir köşe fikrini seviyorum. Evet, kitapların ve rahat bir koltuğun olduğu küçük bir köşe ideal olurdu.
Bunu planlayalım. Bu bizim hafta sonu projemiz olabilir. Ders 27. Otel hazırlıkları. Elbette, seyahatimize hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Katılıyorum. En iyi seçenekleri bulmak için bazı otellere bakacağım. Kulağa hoş geliyor. Bir otelde belirli bir şey mi arıyorsunuz? İdeal olarak rahat ve turistik yerlere yakın bir yer istiyorum. Mantıklı. Her şeyin yürüme mesafesinde olması güzel. Evet. Ayrıca iyi bir seçim olduğundan emin olmak için yorumları da görmek isterim. Harika fikir. Yorumlar bilinçli kararlar almamıza gerçekten yardımcı olabilir. Ayrıca herhangi bir özel fırsat veya indirim olup olmadığını da kontrol edeceğim. Mükemmel. Kalmak için güzel bir yer ayarladığımızdan emin olalım. Ders 28. İngilizce pratiği. O, sadece İngilizcesini pratik edebilmek için sık sık yanıma geliyor. Harika. Pratik yapacak birinin olması önemli. Evet, ama benzer telaffuz edilen kelimeler konusunda kafası karışıyor. Bunu anlayabiliyorum. İngilizce'de anlaşılması zor birçok kelime var. Kesinlikle. Cümlelerde örnekler kullanarak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Bağlam büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca daha çok okumasını teşvik ediyorum. Anlamasına yardımcı oluyor. Kesinlikle. Okumak sizi yeni kelimeler ve ifadelerle tanıştırır. Her geçen seansta daha da iyiye gittiğini görmek beni mutlu ediyor. Ders 29. Konaklama rezervasyonu. Not edildi. Yorumlara bakıp uygun bir şey ayırtacağım. Bu iyi bir plan gibi duruyor. Yorumlar bizi gerçekten doğru yöne yönlendirebilir. Evet, ihtiyacımız olan tüm olanaklara sahip olduğumuzdan emin olmak istiyorum. İyi düşünmüşsün. Kahvaltı dahil bir otel ideal olurdu. Kesinlikle. Sabahleyin bize zaman kazandırıyor. Ayrıca güne güzel bir yemekle başlamak güzeldir. Yolculuğumuzu sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir macera olacak. Ben de. Konaklamaları yakında netleştirelim. Bugün bununla ben ilgileneyim de eğlenceli şeylere odaklanalım. Ders 30. Uzaktan çalışma esnekliği. Uzaktan çalışma ve esnekliğe etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok insan için iş yaşam dengesini önemli ölçüde artırabileceğine inanıyorum. Doğrudur. Çalışanların zamanlarını daha etkili yönetmelerini sağlar. Peki bunun ekip çalışmasını nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Evet, düzenli sanal toplantıların iletişimin sürdürülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu iyi bir nokta. Evden çalışırken sınırlar koyma konusunda ne düşünüyorsunuz? Kendinize özel bir çalışma alanı oluşturmak dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmenize yardımcı olabilir. Kesinlikle. İşi kişisel zamandan ayıran bir rutin oluşturmak önemlidir. Uzaktan çalışma deneyimimizi geliştirmek için bu fikirleri ekiple paylaşacağım. Ders 31. Çaydanlık bulma. Hadi şimdi yeni mutfak setimize bir çaydanlık bulalım. Harika fikir. Burada çok güzel olanları var.
Evet, tasarımları çok seviyorum. Bazıları çok zarif ve eşsiz. Renkli desenler ilgimi çekiyor. Hoş bir dokunuş katıyor. Kesinlikle. İyi bir çaydanlık hem işlevsel hem de dekoratif olabilir. Kesinlikle. Çay servisi yapmak için güzel bir şeye sahip olmak güzel. Hangi boyutu düşünüyorsunuz? 2 kişilik küçük bir tane mi yoksa daha büyük bir tane mi? Toplantılar için daha büyük olanı daha iyi olur. Katılıyorum. Mükemmel olanı bulana kadar aramaya devam edelim. Ders 32 önceden rezervasyon. Evet, iyi bir anlaşma ve müsaitlik elde ettiğimizden emin olmak için önceden rezervasyon yaptıralım. Bu akıllıca bir plan gibi görünüyor. Erken rezervasyon genellikle paradan tasarruf sağlar. Kesinlikle. Ayrıca bize seçim yapabileceğimiz daha fazla seçenek sunuyor. Doğru. Çok uzun süre beklediğimiz için harika bir yeri kaçırmaktan nefret ederim. Ben de. Seyahatimiz için aklınızda belirli bir tarih var mı? Gelecek ayın mükemmel olacağını düşünüyordum. Bu işe yarıyor. O zamana ait özel teklifler olup olmadığını kontrol edelim. Harika fikir. Fiyatları karşılaştırmak için bazı web sitelerine bakacağım. Mükemmel. En iyi fırsatı bulduğumuzda planlarımızı netleştirebiliriz. Ders 33 Everglades Yaban Hayatı. Everglades'teki yuvarlak kuyruklu misk sıçanları ve deniz ineklerini duydunuz mu? Evet, oradaki yaban hayatının ne kadar çeşitli olduğunu görmek büyüleyici. Elbette Everglades aynı zamanda çok sayıda sürüngene de ev sahipliği yapıyor. Kesinlikle. Yılanlar yaygındır ve ekosistemde önemli bir rol oynarlar. O ortamda her şeyin ne kadar birbirine bağlı olduğunu görmek bana inanılmaz geliyor. Evet, korunması gereken eşsiz bir yaşam alanı. Bir gün oraya bir tur atıp yaban hayatını yakından görmeyi çok isterim. Unutulmaz bir deneyim olurdu. Haydi bir gezi planlayalım ve Everglades'in güzelliklerini keşfedelim. Ders 34 Alışveriş listesi. Salata için biraz domatese ve havuça ihtiyacım var. Kulağa hoş geliyor. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Evet, ayrıca elmaya, muz ve portakallara da ihtiyacım var. Harika seçimler. Taze meyveler her zaman sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kesinlikle. Evde çeşitli meyveler bulundurmayı seviyorum. Kahvaltı veya canlandırıcı bir şeyler için seçeneklerin olması güzel. Kesinlikle. Bugün listedeki her şeyi aldığımızdan emin olalım. Kesinlikle. İyi donanımlı bir mutfak yemek pişirmeyi çok daha kolaylaştırır. Daha sonra lezzetli bir yemek yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 35 İş Yaşam Dengesi. Son zamanlarda işlerin yoğunluğundan bunalmış durumdayım. İş ve özel hayat arasında denge kurmak önemlidir. Her şeyi kontrol altında tutmayı nasıl başarıyorsunuz? Çalışma saatlerim için net sınırlar belirliyorum ve bu sınırlara uyuyorum. Bu iyi bir strateji. Rahatlamanıza yardımcı olan herhangi bir hobiniz var mı? Evet, resim yapmayı çok seviyorum. Yoğun bir günün ardından rahatlamama yardımcı oluyor. Ben de bir hobi bulmalıyım. Önerileriniz var mı?
Belki koşmayı veya kitap okumayı deneyebilirsiniz. İkisi de çok ferahlatıcı olabilir. Bu fikri beğendim. Bu hafta sonu deneyeceğim.